Kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kışlık kıl biber turşusu tarifi vereceğim. Kırmızı ve yeşil karışık. Kendi bahçemdeki biberlerden. Eylül ayı girdi. Ben sizlere turşu tarifi vermeden durmayayım dedim. Hemen kolları sıvadım ve turşu tarifine başladım. Hemen başlasın turşu tarifimiz. Haydi, hazır mıyız arkadaşlar? Burada benim biberlerim var. Kendi bahçemden topladım. Kırmızı, yeşil, Allah ne verdiyse karışık. Tabii ki olanları topladım. İlk aşamada ne yapıyoruz? Şöyle saplarını, bakın, biberlerin çıt 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 koparıyoruz. Çünkü bıçak kullanmadan bu şekilde koparacağım. Hani biberleri de böyle bıçakla kesmeye de gerek kalmayacak bu şekilde. Bu kopardığım yerlerden salamurayı içine alacak zaten. Buraya kadar videomu izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirimlerinizi açın. Açın ki en güzel tariflerimden haberdar olun tabii ki de. Evet, bu kadar açıklama yeter. Şimdi biberlerimizi bol suda yıkıyoruz. Kendi bahçemin biberleri olduğu için ben bunları hiçbir şekilde ilaç kullanmadım arkadaşlar. Doğal. Şöyle bol suda yıkıyorum. İlk önce suyun içine dolduruyorum. Daha sonra şöyle tepsiye çıkarıp, bakın, 2 ya da 3 su, ne kadar yıkarsanız yıkayın. Gerçi hiçbir şey yok ama siz satın aldığınız zaman bol bol yıkayın ki üzerinde kimyasallar varsa gitsin. Çünkü ben hiçbir şekilde ilaç kullanmadım, doğal. Bir kere daha yıkayalım aynı şekilde. Dediğim gibi bu şekilde temizlenince, gönlünüz rahat edince yıkamayı bırakabilirsiniz. Kimyasal olunca biraz dikkatli yıkayın. Şöyle ovuştura ovuştura, bastıra bastıra yıkayın. Evet. Biberlerimi yıkadım. Hazır. Şimdi sıra geldi sarımsaklarımıza. Şöyle kenara alalım. 4 baş sarımsak kullanacağım. Sarımsaklarım da kendi bahçemdeki sarımsaklardan. Yani ithal sarımsak turşularınızda asla kullanmayın. Yerli sarımsak kullanın. Bakın bu şekilde kırıyorum. Biraz sert benim sarımsaklarım. Güneşte bayağı kurudular. Takır takır oldular. Ayrılması da biraz zor. İlk önce şöyle vurdurarak parçalıyorum ki daha sonra da kabuklarını soyacağım. Dediğim gibi ithal sarımsak kullanmayın. Türkiye'min güzel yurdumun sarımsaklarından kullanın. Taşköprü sarımsağı mesela çok meşhurdur. Kullanın, alın, pazarlarda çok vardır. Hem çok aromalıdır, yani böyle acıdır. Ağzınıza attığınız zaman şöyle bir kavurur. Bu aromalıdır ve yani oldukça lezzetlidir. Ya da kendi ektiğiniz, konu komşudan ektiğiniz, bildiğiniz yerlerden alın. Pazarlarda köylülerden alın. Kendi ektikleri mahsulleri satarlar genelde. Evet, sarımsaklarımızı da soydum. Bol suda da yıkadım. Şimdi şöyle, yani 2'ye 3'e artık ne kadar olursa doğruyorum ki aroması turşuya çıksın. Evet, kışlık turşumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bugün kendi bahçemizdeki biberlerden bir karı kadar şöyle biberim vardı, şu kıl biberlerden. Tabii ki sarı biberler de var da ben kıl biberlerden kurmak istedim bu sefer. Bir tane de limonumuz var. Limonumu da şöyle dilimleyeceğim. Yani 4-5 adet ne kadar olursa artık şöyle, bakın, dilimliyorum. Turşuya lezzet verir limon. Bu arada söyleyeyim. Limon tozu ben kullanmıyorum. Limon tozu, yani limon içinde yoktur onun arkadaşlar. O bir sitrik asittir. Kimyasaldır. Onun için ben hiçbir zaman turşularımda limon tozunu kullanmıyorum. Kullanan varsa da kendi bilir, karışma. Şöyle bir turşu bidonum var. 3 kiloluk bir bidon bu. Plastik, bildiğiniz pazarlarda satılan turşu bidonlarından. İsteyen cama koyar. Niye buna koyuyorsun diyenler de olabilir. Ben yıllardır bidonu turşumu bidonlara koyuyorum. Hiçbir zararını da görmedim. Dip kısmına biraz sarımsak bıraktım. Üzerine de şöyle biberlerden atıyorum. Böyle arada vurduruyorum ki
Hani yerleşsin ki biberler daha çok alsın içine. Yarıya yakın. Üzerine biraz daha sarımsak şöyle atıyorum. Bakın şöyle birazcık daha atalım. Yani de aralarını serpiştireceksiniz sarımsakları. Başka hiçbir şeyi yok. Limon dilimlediğimiz limonları da şöyle yan taraflara bakın diziyorum. Hem görüntü güzel olsun. Hem orta yerine koyduğumuz için limonun aroması da her yere yayılsın. Üzerine tekrar biberleri, hani yeşili, kırmızısı, kırmızı deyip de hani yumuşak falan sanmayın, onlar da çıtır çıtır. Onlar da çıtır çıtır kızarmışlar tabii ki de. Biraz toplandı mı toplanmadı kalınca ben diğer işlerle uğraşınca hani tarhanamı yaptım. Tabii ki de domates salçamı yaptım. O sırada biberlere bakamadım, haliyle kızardılar. Ne yapalım, olsun, kırmızısı da oluyor. Ben sürekli yapıyorum arkadaşlar, hiç sorun değil. Evet, ondan bundan güzelce bakın bidonumu dolduruyorum. Arada da vurduruyorum tabii ki de. Hani güzel yerleşsin ki çok canı alsın. En üst kısma da yine sarımsak bırakıyorum. Bunlar da kaldı. Değerlendireceğim. Asla bunları kullanmamazlık etmeyeceğim. Şimdi o kalanları sonra tekrar kuracağım bunun bittikten sonra. Evet, biberlerimizi doldurduk bidonumuza. Şimdi hazır. Ne yapacağız? Artık salamurasını hazırlamaya geçiyoruz tabii ki de. Ölçülere dikkatli bakın. Kaya tuzumuz var burada. 3 kiloluk bir bidon. 3 kiloluk bir bidona 3 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Artı yarım yemek kaşığı da fazladan ben koymak istedim. 3,5 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Şu buçuğu illa azıcık fazlacana kaçırıyorum ki hani kışa kadar bekleyecek, çok az bir fazlalık. İstemezseniz koymayın. 2 yemek kaşığı da şeker, toz şekeri döküyoruz. Ölçülere dikkatli bakarsanız mis gibi ağız tadıyla biber turşusu kışın yiyeceksiniz arkadaşlar. Üstelik de incecik kıl biberden. Tuzunu, şekerini verdik. Şimdi sıra geldi sirkesine tabii ki de. Sirkemi de yeni aldım. Sirkem üzüm sirkesidir. 3 su bardağı da sirke döküyoruz. Normal standart su bardaklarıyla bakın. Hani her 1 kilo için 1 bardak sirke. 3 kiloluk bidona 3 su bardağı sirke döküyorum. Ölçüler genelde bu şekildedir. Bakın. Onu da döktük. İşte tuzunu, sirkesini, şekerini verdik. Şimdi üzerine suyunu veriyoruz. Dolana kadar çeşme suyu, yani içilebilir su. Klorlu su değil arkadaşlar. İçilebilir sudan dolduruyoruz. Dolana kadar tamamen bidonumuz. Ve kapağını sıkı sıkı kapatıyoruz. Bu kapaklar, bakın turşu bidon, bu kapaklar, turşu bidonların kapakları genelde içe göçüktür. Dikkat ederseniz biberleri suyun içine doğru bastırırlar. Bastırınca da kuruda asla biberler kalmaz. Kalmayınca da çürüme, erime asla olmaz. Benim kurduğum biber turşularında asla erime göremezsiniz. Bitene kadar bulanıklık göremezsiniz. Ben çünkü nohut kullanmam. Nohut atarsanız suyu bulanık olur. Uzun uzun böyle süner uzar. Nohut atmayın. Ekmek atarsanız aynı şekilde. Hani hiç gerek yok onlara da. Koyduğumuz malzemeler zaten turşuya dönmesini sağlayacak. Ve turşumuz mis gibi ağız tadıyla kışın turşunuzu yiyeceksiniz. Bu şekilde de sallayarak da tuzunu, şekerini birbirine karıştırıyoruz. Ve karanlık bir ortamda kışa yiyeceğimiz zamana kadar bekletiyoruz. Mis gibi turşuları da tüketmiş oluyoruz. Hadi afiyet olsun. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.